Merhabalar, Filiz Gökdemir. Ben eğitim koordinatörü. Yine Kumaş Fırsatı canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bayramı geçirdik. Hayırlısıyla mübarek Kurban Bayramı'nı. Şimdi yine tekrardan geçmiş bayramınızı kutluyorum buradan da. Bugün ne dikeceğiz? Bugün çok güzel voal kumaşlarımız gelmiş siteye. Ben de bugün gördüm çoğunu. Böyle var ya inanamazsınız ne hallere girdim. Reçeteye koştum hemen. Bu kumaşları falan seçtik, ayırdık falan ama çoğu kalmamış. Çoğu bitmiş, birkaç taneye anca ulaşabildik. Tabii ki önümüzdeki haftalarda Reels'larını, videolarını hepsini sizler için çekeceğiz. Bugün yine çok güzel bir voal kumaş seçtim. Fırfırlı yazlık, önü bir patlı. Çok güzel bir elbise dikeceğiz. Ben çoğunu hazırladım. Birazdan anlatacağım size. Gördüğünüz fisto elbisemiz. Çok pratik, çok kolay. Yani yaklaşık 1-1,5 saatte dikebileceğiniz bir elbise. Biz dün Uğur'la bunu kestik, diktik, videosunu çektik sizler için. Cuma günü yayında. Cuma günü 2 kat astarlı. Astarlı arkadaşlar. Üst kısmı da astarlı. Kollarına ben astar koymadım. Kısa yaptım. Tabii ki sizler istediğiniz gibi uzun yapabilirsiniz kollarını. Kendinize uzatabilirsiniz. Koluna astar da koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, nasıl giymeyi tercih ediyorsanız hemen başlayalım. Filiz Hocam kumaşın kodu? 226 Tamam. KRK. Yine de bir bakayım, yanlış söylemeyeyim. 269. 226 nereden çıktı? Bilinçaltınıza yerleşmiş hocam. Bilinçaltıma demek ki 26 yani. Ben başa tutulanlara koydum. 69. Evet arkadaşlar, ben böyle çok güzel voal bir kumaş seçtim. Sağ olsun Murat hemen getirdi. Görüyorsunuz. Çok ince tabii ki. Bunu Voaller mutlaka... ince aynen böyle. Şimdi bu desenli olduğu için üst kısmında açıkçası iç göstermez. Onu belirteyim size. Hani atlet falan kullanıyorsanız çok da gerekli değil ama etek kısmında mutlaka Gerekir. astar kullanmanız Böyle biraz gerekiyor. tülbent gibi düşünüyorum. Tülbent kadar Tülbent ince değil ama. O normal voaller kadar ince İnce değil. Evet değil. Ben mesela çok fırfırlı yapacağım. Altına hemen bir jeponla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani tekrar bir astar dikmenize gerek yok. O kadar değil yani oradan kurtarır. Şimdi ben hemen üstü kesmeye başlıyorum. Fırfırlı patlı pratik elbise dikiyoruz. Evet yani boydan boya pat yapacağız. Tamam. Önünü çok tatlı bir elbise olacak. Biraz da farklı bir şey keseceğim. Şu sıralar son derece moda. Tersini çeviriyorum. Çünkü desenlerde görünmüyor diyorsunuz, çıkmıyor diyorsunuz. O yüzden kumaşımın hemen tersini katlıyorum. Hani biz desen görünsün diye genelde düzünden yapıyoruz tabii ki. 4 kat yapıyorum arkadaşlar. Keseceğim beden 40 ile 44 beden arası. Oversize tarzı düşünürseniz 38 bedene de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Kumaşımı katladım. Mezuram yok. Uğur mezuram yok. Veririz hocam. Onu ver. Üsttekini ver canım. Yok yok. Yeşil olanı. Evet onu vereceğim. Ben de şey sandım hocam. Sağ ol canım. Evet. Evet arkadaşlar 9 santim yaka genişliği veriyorum. Bu standart bir genişlik. 8 ile 9 arası. Çok kapalı sevmiyorsak 9 santim verelim. Şuradan 1 santim bir düz çalışma çizgimi alıyorum. 9 santim. Düşük kollu yapacağım. Kumaşımın eninin el verdiği ölçüde 24 santim çıkıyor. Aşağıya doğru da 4 santim kadar düşüyorum. Düşük kolumu da geniş çalışacağım. 28 santim yapıyorum. Siz tabii ki daha dar da yapabilirsiniz. Sorun değil. Göğüs düşüklüğüm 27 santim benim. Hemen düzünü alıyorum. Elbisemin üst boyunu da biraz kısa tutacağım. Hani normalde belden dikişli yapıyoruz ya 40 santim mesela bel düşüklüğünü alıyoruz. Ben bu sefer 35 santim alıyorum. Şöyle hemen göğüs altında kalacak. Zaten biraz geniş çalışacağız. O yüzden oversize diyorum. 36 santim alıyorum buradan. Düzümü alıyorum. Herkes kumaşı çok beğendi. Evet, Çok kumaş güzel bir gerçekten kumaş. Dokusu da çok güzel. Evet. Tam efil efil bir kumaş. Yumuşacık böyle yok gibi bir kumaş. Ve Bayılıyorum. şu anda da indirimde. Bayılıyorum böyle Çok da kumaşlara güzel bir indirimi biliyorsunuz. var. Şimdi bel bölü 4 yapıyoruz. Normalde 2 santim ekliyoruz. 21 benim belim mesela.
2 santim eklediğimde 23 yapar. Ama tabii ki ben bunu geniş çalışacağım. Bol fırfırlı olacağı için. Ne yapıyorum? 26 yapıyorum. Kol evimde burasıydı. Hemen şuradan şöyle geçiyorum. Tabii ki burayı da 5 santim kadar çıkıp şöyle hafif bir çapraz vererek keseceğim arkadaşlar. Şimdi düşük kol yaptığımızda nasıl kol takacağız? Onu da hemen görelim. Şuradan böyle gösterelim. Dakika. İşte şurayı da tutabilecek misin ikisini bir arada? Tamam. Şöyle köprücük kemiğimden kol evet. Nereye kadar? Dirseğimin altına kadar tut. Dirseğin Mesela altı 43. evet 44. bakın köprücük kemiğimden tutuyorum. 44 santim. İstediğiniz boyu. Şurayı baz Evet. aldım. Burası 44 santim. Benim kolum neydi? 24 santim. Düşüklüğüm neydi? 24 santimdi. 44'ten 24'ü çıkartıyorum. Yani benim kolumun ucuna eklemem gereken parça 20 santim. 2-3 santimde kıvırma payı verip ona göre keseceğim. Hemen buradan dikiş payımı da vererek kesiyorum. Ben Filiz Hoca'yı bölmemek adına sorularınızı şu an sormuyorum. Birazdan hepsini tek tek soracağım, cevaplayacağım. 3 santim yaka düşüklüğü veriyorum. Arka yaka düşüklüğü. Her yerden 1 santim dikiş payı bırakıyorum. Kumaşımızın kodu başa tutulanlarda yazdım. Şöyle hemen 69 mu? web sitemizde de göstereyim. İçimden yine 226 demek geliyor işte. Kumaşımız şöyle kodunu yazdığınızda hemen karşınıza şöyle arama bölümüne kodunu yazdığınızda karşınıza kumaşımız çıkacak. Şu anda da 47,5 lira bu arada kumaşımız. Ay bedava. Çok, aynen, çok İnanın uygun. bedava. Sen kaç metre kumaş kullanıyorsun? Yani ben şu anda hani çok bol fırfırlı bir elbise yapıyorum. 2,5 metre falan gidiyor. Okey. Uzunlara tabii ki 3,5-4 metre yapacaksınız. Onu da anlatacağım birazdan fırfırları gösterirken. Beden aynı ama. Bedene bu kadar gidiyor. Kolda keseceğiz şimdi. Bir parçasını ayırıyorum. Bizler de Bir bir arka 20 oluyor. santim olarak aldık değil mi? 44 eksi 24. Nasıl? 44 eksi 24. 20 Tabii. santim olarak aldık. Tabii. Şimdi önü açacağım. Önü de hemen 3 santim açmıştım. Bir 6 santim şuradan da ölçebilirsiniz. Yakanızı ne kadar açık istiyorsanız arkadaşlar Uğur. Şuradan köprücük kemiğinden şuradan yine tutun. Ne kadar açık istiyorsanız buraya doğru çapraz olarak ölçün. Ona göre boyutunu tabii bu kadar. Boyutunuzu belirleyin. Hani buradan çıkartamıyorsanız da buradan hani 3 düştük ya. Şuradan mesela bakın işte bir 6 santim daha düştüğümüzde yine aynı seviyeye geliyor arkadaşlar. Bu kumaşımız evet pamuklu. Şöyle ben Voal bir 6-7 santim daha düşüyorum. Yakamı açıyorum. Önünde kesiyorum. Hemen omuzdan yaka 0, kola doğru 1-1,5 santim kadar düşüyorum. Yani buna dikiş payı da girdiğinde 2,5'a falan çıkıyor. Öyle düşünün. Koldan kesmiyorum. Evet. Üst bedenim hazır. Şimdi hemen kolu keseceğim. Kumaşımız hala indirimli kumaşlar listesinde. Dediğim gibi şu anda belirli bir süre için 47,5 lira. Çok çok uygun fiyatı. Çok güzel bir indirim var. %50 indirimdeymiş kendisi. Çiçek desenli Vallahi viskon bedava. var. Bravo. Bravo diyorum patronumuza. Evet, bayram boyunca da çok güzel indirimlerimiz vardı. Eğer kaçırdığınızda üzülüyorsanız hala büyük bir kısmı devam ediyor. Kol evim ne kadarsa o kadar buradan da ölçümü aldım. 28 santim yapmıştım. Şöyle düz giriyorum. Kol evine doğru 3 santim kadar aşağıya inerek kesiyorum arkadaşlar. Yani buraya da hafif bir çaprazlık veriyorum. Neydi benim kol boyum? 20 santimdi. 2 santim yukarıdan bir aşağıdan bir 22'den kesiyorum. Çünkü ben altına da incecik bir manşet yerleştireceğim. Biz zaten 4 santim inmiştik yazmış ama. İnmemiştik. 44
24'ü çıkar, 20 kalır. Şöyle geniş bir kol keseceğim. Evet, bu da benim kol evim. Üst kısmını şöyle işaretleyeyim. Karıştırmayayım dikerken. Evet. Şimdi arkadaşlar, önlerinin biyesini keseceğim. Önlerinin biyesini nasıl kesiyorum? Şöyle direkt eninden 4 kat görüyorsunuz kumaşım. 8 santim, 8 santim 2 parça kesiyorum. Boydan boya koyacağım çünkü biyeyi. Ben onları kestim. Şöyle kestim. Ortadan da 2'ye diktim. Hazırladım. Şimdi etek boyumuzu nasıl ayarlayacağız? Etek boyumuzu köprücük kemiğimizden aşağıya kadar boyunu nerede istiyorsak ölçümüzü alıyoruz. Sonra 35 santimi çıkartıyoruz. Ben elbisemin boyunu 90 santim yapıyorum. 35'i çıkarttığımda ne kaldı bana? 55 santim kaldı. Üst parçamı 35 santim yaptım. 32 yaptım. Birer santim dikiş payıyla 30 santim yani. Alt parçamı da fırfırımı ince yaptım. Bol büzgülü yaptım. Onu da 25 santimden kestim. 2 santim dikiş payı verdim, 27. 32 yani toplamı 90 santim oluyor bitiş. Toplamı 90 santim oluyor. Siz boydan boya bir elbise yapacaksınız. 35'i kestik. 1.35 çıkar genelde uzun elbise boyu. Ne kalır? 1 metre kalır. Mesela 2 kat fırfır kullanacaksak ilk katı 60 santim yapın. Alt fırfırınızda 40 santim yapın. Üstteki daha Üstteki uzun daha olsun. uzun olsun, alttaki daha ince olsun. Üstü 60, altı 40 santim yaptığınızda boydan boya uzun, orantılı bir elbise olacak. Ben fırfırlarımı kestim. Yayını çok şey yapmayayım diye. Küçük parçamı şöyle bol büzgülü yaptım. Büzgü ayağımı kullandım. Şimdi onu da Kaçta göstereceğim. tuttun? Bol büzgü yaptım. 6'ya verdim. Şimdi öbürünü yapmadım. Onu yaparken göstereceğim. 4 parça kestim. Sonra da onu 4 birleştir. parça 27 santim kestim yani alt fırfırım. Baya böyle fırfırlı büzgülü bir şey oldu. Üst parça içinde 2 parça kestim. 32 santim. Sonra onu şu ortadan birleştirdin. Ortadan birleştirdim. Overlocklarını çektim. Çünkü 15-20 dakika overlock çektim. Bununla O ilgili yüzden birçok videomuz var zaten. evet zaten çok var. Şimdi zaten buna büzgü çekeceğim sizinle Bugünkü birlikte. programımız bazı yemek programlarında şey olur ya. Önceden hazırlanmış Önceden gibi. hazırlarlar. Zaten hazırdı diye. Ya overlock çok uzun sürüyor. Evet, O yüzden böyle hazırlıklı olan şeyleri artık hazırlama kararı aldım. Çok daha şey. En azından sorularınıza daha net cevaplar verebileceğim. Vaktimiz daha çok olacak. Evet, şimdi dikmeye başlıyorum. Oo, süper. Kesin bitti Uğur. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok hızlıyım yine. Bu arada yayınımız YouTube'da şu anda da yayında. Eş zamanlı olarak. Dilerseniz oradan da izleyebilirsiniz. Tabii ki de orada kayıtlı olacak. Bütün canlı yayınlarımızı ve geri kalan bütün yayınlarımızın hepsini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kanal adımız Kumaş Fırsatı. Evet, şimdi. Fırfır Fisto elbiseme keserken- bayıldınız değil mi? Ay, Bu ben çok arada beğendim. şu elbiseyi de göstereyim arkadaşlar. Onu Tabii mu? ki bu da bizim kumaşımız. Ben diktim. Ya likralı jerse sen de mi bu? Bu jarsemiz Sendiler'den bu. Nasıl biliyorum? Evet, Görüyorsun. Sendiler'den bu. İnanılmaz olmuş bir ya. kumaş. Her şekle giren bir kumaş. Öyle söyleyeyim. Ne yaparsanız şık duruyor. Sendi kumaş. Ben kısacık giyiyorum Bak tabii ki. eteğinin ucunu düz kesip Evet. bırakmışsın bile Evet. yani. Bakın Dikmemişsin dikiş bile atmadım Vallahi ucuna. atmamış. Görüyorsunuz. Çünkü çok kısa olmuştu. O yüzden kıvıramadım. Yoksa kıvıracağım. Çok güzel olmuş. Ben şu Ama öndeki böyle de derecesini güzel çok duruyor. beğendim. Hani kıvırırsam daha da kısa olacak diye o yüzden böyle bıraktım. Degaje çalıştım. Degajeyi mutlaka canlı yayına yapacağız. Degajemiz burası 2 kat. Üst kısmı 2 kat, arkası tek kat. Bunu mutlaka canlı yayına çalışacağız. Çok beğendim. Pratik, çok güzel. Evet, Filiz Hoca'nın üzerindeki likralı jerse, direkt likralı jerse ya da sen de yazarsanız arama bölümüne kumaş çıkacak. Buradaki kumaşımız fisto, içindeki voal astarı. Jarse terletir mi? Hayır. Terletmiyor. Çünkü ferah bir efil kumaş. efil yok Ya zaten. Evet, kumaş polyester. Evet, tabii Ama ki. efil efil bir Evet. kumaş. Mesela aerobinler de polyester ürünler ama Ama efil efiller. terletmiyor. Gerçekten Mesela öyle. Ya çok ben ilginç ama gerçekten ya hamilelikte giyiyorum. ve ben İnanılmaz herkese yani. öneriyorum çünkü terletmiyor. Şu anda YouTube kanalımızda yayındayız. Bir kere daha kontrol etmenizi rica edeceğim.
YouTube'a kumaş fırsatı yazarsanız karşınıza çıkacak. Şu an yayındayız. Evet arkadaşlar. Şimdi arka bedenimi açıyorum. Önüme seriyorum. Hemen ön bedenlerimi alıyorum. Önce omuzlar. Her zaman olduğu gibi. Şöyle. Ben şöyle yanına Bir de geleyim. tersimi düzümü bilirsem. Şöyle iğneleyip kaybetmeyeyim tekrar. Hemen ilk yapmam gereken omuzları dikmek. İğnenin numarası ne Biz hocam? İğnenin numarası benim şu anda 80 takılı pafta. Siz ince de takabilirsiniz. Özellikle bu tür kumaşları dikerken arkadaşlar, şimdi hemen söyleyeceğim. Satenleri, bu tür kumaşları, viskonları dikerken dikkat ederseniz bazen böyle dikiş, iğnenin battığı yer beyaz beyaz oluyor. İplik çekilir gibi. O iğnenin ucu bozuk olduğu için oluyor. Hemen yeni bir iğne takın. Mutlaka. Özellikle saten, jarse, pardon. Saten, viskon tarzı bir şey diktiğinizde lütfen yeni bir iğne takarak çalışın. Paketinden yeni açılmış Evet. iğneyi kastediyor bu arada. Evet, tabii kesinlikle. Hani iğneyi değiştirip bozuk diye sonra çekmeceyi koyup tekrar kullanıyorsunuz ya, yapmayın arkadaşlar. Çöpe atın lütfen. Fırfırları enine mi katlayıp kesiyoruz, boyuna mı? Direkt boyundan 4 kat yaptım. Hepsini kestim. Biz şu anda 2,5 metrelik kumaş kullandık. Bedenimiz 40-42 oluyor. Kalan Oversize parçayı isteyen verir olursa misin Uğur? 38 beden de kullanabilir. Evet yavrum. Şimdi bakın burası benim kumaşımın boyu. Boyu. Şöyle 4 kat boyuna katlıyorum. Katlıyorum. Böyle ölçüp ölçüp kesiyorum. Hatta ben yırttım bu kumaşı. Tabii çok rahat yırtılır. Çok rahat yırtılıyor. Daha düz oluyor. Peki senle kumaşı kaç numara iğneyle diktin? Yine ince iğneyle. 80. Tabii yani 70, 75. Singerlerde 8, 9 numaralı iğnelerle, ince iğneyle dikelim. Kumaş inceldiği için. Hatta ben sen değil, overlock'ta diktim arkadaşlar tabii ki. Peki üzerindeki bu sende elbiseye kaç metre kumaş gitti? Filiz Hoca 40-42 beden arası bu arada. Evet. Hani Ya 1,5 metre falan gitti bana. 1,5 Bir, metre bir. gitti. Ya çok uzun boylu değil arkadaşlar Filiz ben Hoca. çok kısa giyiyorum ama. Evet, bir tık kısa Tabii giyiniyor. ben kısa giyiyorum. Boyu da çok uzun değil Evet. ama. Yani siz de Filiz Hoca dizlerde kumaş falan konusunda istiyorsanız evet şeyle, çok ne denir? ne diyorlar ona ya? Tasarruflu. Evet. Yani dizlerde bir elbiseye 1,5 metre gider, öyle söyleyeyim size. Ben bir yandan sana sorular sorabilirim değil mi? Evet evet. Şimdi kolları takacağım. Herkes kumaşa gerçekten bayılmış. Şimdi Çok geçmiş güzel oldu yorumları kumaş. okuyorum. Evet. Dediğim gibi YouTube kanalımızda şu anda yayındayız. YouTube kanalı adımız Kumaş Fırsatı. Eğer abone değilseniz abone olmanızı rica ederiz. 100.000 olmamız orada çok az kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Bakayım başka. Arkadaşlar kolu alıyorum, böyle katlıyorum. Tam omuzun ortasından yerleştiriyorum. Zaten düşük kol, düz kol yani. Ortaya bir iğne takıyorum ve şöyle dikiyorum. Boydan boya. İki kolu da bu şekilde dikiyorum. Bu arada soruları da cevaplayalım. Son birkaç tane Reels'ımızda bu arada çocuk kıyafeti diktik. Mesela bu fistonun pudra rengi olanından astarlı çok tatlı bir elbise diktik. Bayramlık elbise diktik Evet. çocuklar için. Bir tane benim yeğenim Defne'nin giydiği çok tatlı fırfırlı bir elbise, etek diktik. Yakın tarihte. Onun dışında yine fistonun beyazından çok tatlı fırfırlı bir etek diktik yine çocuklar için, değil mi? O da Evet. çocuktu. Kız çocuk içindi. Yine fistodan. Bey şöyle yapalım. DM'den bize mesaj atarsanız YouTube linkinizi istiyorum diye. Siz arkadaşlarım YouTube'un linkini atsınlar. Oradan izleyin isterseniz. Kolay gelsin hocam. Lütfen trend bir abiye modeli dikin. Düğün sezonu kumaş alıp yapmayı düşünüyorum. Aslında biz abiye bayağı diktik arkadaşlar. Hakikaten Yani diktik. hani pratik abiye dikmek de öyle kolay bir iş değil. Siz de bilirsiniz.
Ama biz yine de bayağı diktik, öyle söyleyeyim size. Hatta geçenlerde boyundan bağlamalı bir elbise diktik desenli kumaşlarımızdan, nakışlı kumaşlarımızdan. Çok güzel oldu açıklar için. Ondan öncesinde eteği kiloş, balon kollu, sonra bir tane de yarasa kollu. Bunlar hep abiyeydi. Açıkçası benim diktiklerimi ablam düğünde giydi. Çok şık durdu. Beline taşlı bir kemer koydu. Evet. Yani kendi kumaşından kemer tokaları satılıyor. Böyle taşlı bir kemere, tokaya kemer gibi yaptı, beline taktı. Kollarına isterseniz taşlardan koyabilirsiniz. O kadar şık durdu ki yani kimse inanamadı. Şöyle söyleyeyim, düğünün en şık kadınıydı, öyle onu da söyleyebilirim. Siz de bu tür uygulamalar yapabilirsiniz. Hani biz sade dikiyoruz burada ama özellikle kreplerimiz tabii ki çok güzel ve çok kaliteli olduğu için. Ne krebiydi onlar? Onlar kumlu krep PGP kodlular. Yani hani krep o kadar kaliteli duruyor ki inanın ne dikerseniz dikin düğünlük abiye gibi Tam duruyor. olarak şöyle bir mordan dikmiş. Evet ama çok güzeldi. Geçen haftalarda canlı yayında boyundan bağlamalı bir elbise diktik ama siz isterseniz onu bluza çevirebilirsiniz rahatlıkla. Tabii dediğim gibi. kesinlikle. Çok da güzel nakışlı poplin bir kumaşla diktik. Mesela ben canlı yayında uzununu diktim, kendime kısasını diktim. Siyah satenden diktim üstelik. İnanın muhteşem oldu. Tavsiye ederim, öneririm yani. Tam sezonluk, düğünlük. Bu arada sezon dikerken ben ufak bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz bayram boyunca kargolarda biz kapalıydık. Bu sebeple kargo çıkışlarınızı o süre zarfında yapamadık. Pazartesi itibariyle de hatta biz pazar akşamı itibariyle çalışmaya başladık. Ve kargo çıkışlarınızı yapmak için büyük bir ekiple çalışıyoruz. Yukarıda zaten hep videoları paylaşıyorum. Böyle storylerimize bakarsanız görürsünüz. Kesilen kumaşları gösteriyorum hep sizlere. Hatta sabah da Filiz Hoca ile birlikte yukarı çıktık. Bak Evet. hatta videoda dedim Filiz Hoca ile birlikte buradaydık, Kumaş bayıldık seçtik. diye kumaş seçtik. Çok güzel kumaşlar seçtiniz. Harikaydı. Hakikaten siparişleriniz çok güzel. Dediğim gibi hepsi çıkıyor ama sizden çok azıcık bir izin istiyoruz. Çünkü bunların hepsi zaman da alıyor. İlk tarih itibariyle günümüze kadar sırasıyla çıkacak. Normalde biliyorsunuz çıkış günlerimiz, yani siz siparişinizi verdikten sonra biz 4 iş günü içerisinde çıkışlarını sağlıyoruz. Gene aynısını tutturmak için büyük bir emek veriyoruz inanın ama kumaşlar kesildikleri için biraz tabii ki zaman alıyorlar. Hazır raf ürünü değil ürünler. O yüzden de ufak bir anlayışınızı istiyoruz. Arkadaşlar Murat'a yaklaşamıyoruz. Murat'tan hiçbir şey Yani isteyemiyoruz. Murat abi, Sinan abi, Gökhan onlar şu Yani. anda yani neredeyse 7/24 buradalar. Hani kumaş şu kumaş falan diyorum. Çok işim var deyip hemen bizi başından atıyor böyle. Ama sağ olsun yine de getiriyor. Kumaşlar geldi dedim Reşide'ye. Aa Murat abi getiremem demiş Evet dedi. çünkü ben bir gün önce sordum, bir kumaş istedim. Reşide şu an mümkün değil dedi. Baktım Filiz abla istemiş, onu kırmamış. Önce bana da yok dedi tabii de. Sonra sağ olsun. Çünkü yani dün gece Çok bir de yoğunlar konuştuğumuzda yani, hala hakikaten. şirkette kumaş Evet, yani kesiyorlardı, çok paket yoğunlar. hazırlıyorlardı. O yüzden inanın ki çok fazlasıyla özveriyle çalışıyoruz. İvedilikle de yollamak için gayret sarf ediyoruz. Şimdi bedeni dikiyorum arkadaşlar. Önce koltuk altından iğnemi takıyorum. Beden ve kolu birleştiriyorum. Görüyorsunuz ben her diktikten sonra overlock'unu çekiyorum. Lütfen overlock olmayanlar sülfile çeksin. Grepe pratik dikilebilen bir şey mi? Evet. O zaman söyleyebilir misin? Pratik grepeli ya da önü büzgülü etek dikim lütfen. Büzgülü etek Diktik ama arkadaşlar Çok yani yani- biz beli komple pileli etek de diktik. Kiloş. Reşit Hanım, kumaşı almak isteyenler var. Nasıl alabileceğine hemen söyleyeyim. bilgilendirme yaparsanız. Tabii ki. Ben bir telefonumu alayım, telefonumdan göstereyim. Tamam ben zaten overlock'unu çekeceğim bunu. Tamam. Şimdi isterseniz bize DM'den ya da WhatsApp'tan yazabilirsiniz. İsterseniz yok ben kendim internetten girer sipariş veririm diyorsanız da hiç sorun değil. Hemen şöyle göstereceğim. Şimdi kumaşfırsatı.com'a girdik. Şurada arama bölümüne kumaşımızın kodunu yazıyoruz. KRK. Ben başı tuturlana yazdım. 1, 2, 3, 0. Hayır 2, 0.
269. Kumaşı ara dedim. Kumaşımız çıktı. Çiçek desenli viskon kumaş beyaz. Metresi 47.52'ye gelmiş. Şu anda kendisi indirimde, %50 indirimde. Burada dilediğiniz metreyi tıklıyorsunuz. Mesela 3 metre sepete ekle diyorsunuz. Otomatik olarak sepetinize gitti. Ben de şu an hesabım açık olduğu için gözüküyor. Buradan direkt siparişinizi oluşturabilirsiniz. Eğer üye değilseniz de web sitemize üye olarak yine kendiniz güvenli bir şekilde kredi kartınızla ya da isterseniz kapıdan açık ödeme olarak ya da havaleli olarak siparişinizi oluşturabilirsiniz rahatlıkla. Şöyle tekrardan kumaşı göstereyim. Çok çok güzel bir kumaş. Ya da Attığım parçayı direkt verir DM ya misin? da WhatsApp'tan bize yazarsanız da arkadaşlarıma canlı yanındaki kumaştan istiyorum şu kadar metre dediğinizde arkadaşlarım size yardımcı olacaklardır. Bir sürü soru gelmiş, bende takılı kalmış. Makinamın altı bozuk dikiyor, ne yapabilirim? Makinenin altı bozuk dikiyorsa üst ipimizde bir yanlış takılma vardır. Eğer üst ipi eminseniz doğru taktığınızdan tansiyon ayarınız gevşek olabilir. Tansiyon ayarınız da iyiyse lütfen iğnenizi bir değiştirin. Yeni bir iğne takarak tekrar deneyin. Masurayı doğru taktığınızdan eminseniz, yani öncelikle bunları kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Eğer sorun hala devam ediyorsa o zaman servise götürüyoruz makineyi. Singer 61-60 mı 66-60 mı önerirsiniz? 66-60. Kolay gelsin Filiz Hanım. Dikişlerinizi önce düz dikiş sonrasında overlock yapmanızın sebebi nedir? Neden tek overlock yapmıyorsunuz? Ama tek overlock bu kumaşlarda atar arkadaşlar, sağlam tutmaz ki. Örme kumaşlarda. Örme kumaşlarda sadece overlockla dikiyorum ben. Mesela Filiz Hoca'nın üstündeki sendi gibi. Sende bir Tabii, örme kumaş. evet. Trikoları olabilir, sende olabilir. O tarz ürünlerde direkt tek başına overlock Evet, olur. aynen öyle. Ama onun dışında bu tarz dokuma ürünlerde o şekilde olmaz. Evet, şimdi arkadaşlar Sen anlat, sonra ben soru bedeni sormaya devam edeceğim. diktim gördüğünüz gibi. Bedenim şu anda hazır. Kollarına makasım düştü. Bakmadı değil mi? Şimdi kol manşetlerini dikeceğim. Hafif bir büzgü yapacağım. Büzgü ayağımı alıyorum. Büzgü ayağı ile ilgili bir sürü videomuz var. Reels'larımız var. Çok var. Gerçekten çok var. Şuraya takıyorum. Hatta en çok fırfır büzgü gibi bir şey Evet. yapmış olabiliriz. Burada adım genişliğini 4'e getiriyorum. Az büzgü istediğim için tansiyon ayarımı da 3'e getiriyorum. Bakın normalde yükseltiyorum. Şu an astarsız dikiyoruz. Evet, astarsız dikiyoruz. Dileyenler için de bir jipon kullanabilirler tabii ki. Çünkü kumaşımız ince ve beyaz olduğu için ışıkta iç gösterir. Değil mi? Evet. Işıkta kesin iç gösterir. Düşük kol dikerken bedende kol altına doğru büzüşme oluyor. Neden? Az önce ben kolu keserken dikkat ettiyseniz arkadaşlar ovalleştirdim kolu keserken. Yani koltuk altı, bedenle koltuk altını ovalleştirdim. Makinem kilitlendi, hiç çalışmıyor demiş bir izleyicimiz. O zaman Mekik teknik yerinden servis. çıkmıştır büyük ihtimalle eğer dişliler kırılmadıysa. Her türlü teknik servisi mi? Kesinlikle. Mekik yerinden çıkmışsa kendileri yapabilirler. Onu bir kontrol etsinler. Ama yok yerindeyse o zaman servise hemen götürüyoruz. Çok mu şey oldu? Büzgü Değişti çok mi? oldu o yüzden söktüm. Kaç Kumaş yaptın? çok ince olduğu için adım genişliğini 3'e getirdim. Hı. Evet, şimdi daha iyi oldu. Damla Hanım demiş ki ben yeni başladım. Dikişe yakayı nasıl yapıyoruz diye sormuş. Dikişe yeni başladıysanız bizim YouTube kanalımız sizin için çok böyle güzel bir mecra. Sırasıyla böyle pratik dikiş videolarımızı izleyerek birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Ve her videomuzda emin olun her hafta aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyoruz. Hani kaçıracağınız hiçbir şey olacağını düşünmüyorum ben. Özellikle canlı yayınlarda zaten böyle interaktif geçtiği için sizlerden gelen soruları cevapladığımız için genelde dikişte karşılaşılan hani genel sorunlardan hep bahsediyoruz. Sürekli de yeni izleyicilerimiz geldiği için bazen aynı soruları da cevaplıyor oluyoruz. Evet, şöyle hafif bir büzgü yaptım.
Ne yaptım arkadaşlar? Az büzgü istediğim için büzgü ayağını taktım. Adım genişliğini 3'e getirdim. Tansiyon ayarımı da 3'e getirdim. Az bir büzgü yaptım. Evet. Şöyle bir manşetim olacak. Büzgü yaptın Cem tabii küçük. Tabii. Bedenle koltuk altını ovalleştiriyorum fakat yine büzüşme oluyor yazmış izleyicimiz. Dikerken düz dikiyorsunuzdur. Durup dikiyorsunuzdur. Koltuk altını duruyorsunuz. Kare gibi dönüyorsunuz. O yüzden öyle oluyor. Orayı dikerken de oval dikeceksiniz arkadaşlar. Aynı kestiğimiz gibi. Çünkü burada öğrencilerimiz de yapıyorlar aynı hataları. Öğrenci demişken biliyorsunuz dikiş kurslarımız var bizim. Onlar devam ediyorlar. Yaz boyunca da devam edecekler. Ben hemen onlarla ilgili bilgi vereyim. Anlatacak bir şeyim Tamam. var mı Yok şu yok an? ben manşetleri Tamam. şurada ikisini dikiyorum. YouTube kanalımız Kumaş Fırsatı. Şimdi yerimiz İstanbul Seyrantepe Kağıthane'de. Seyrantepe metro durağına yürüme mesafesindeyiz. Yani buraya ulaşım çok kolay metroyla. Çok kolaylıkla gelebiliyorsunuz. Tabii ki bunu işte otobüsle de gelebilirsiniz. İsterseniz şahsi arabanıza da gelebilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz alanda şöyle göstereyim. Şu an bulunduğumuz alanda çalışmamızı yapıyoruz, atölye çalışmamızı yapıyoruz. Burası aynı zamanda bizim mağazamız. Gelenler biliyorlardır zaten şu alan itibariyle bizim kumaş ve tuhafiye mağazamızı göreceksiniz. Bu alanımızda bizim paf ve singer alanımız. Buradaki dikiş makineleriyle dikiyoruz. Filiz Hoca önderliğinde oluyor. Her şeyi pratik dikiyoruz. 4 hafta boyunca sürüyor. Haftada bir gün. Cuma ve cumartesi ekiplerimiz Cuma veya gruplarımız var. cumartesi evet. Siz dilediğiniz birine katılabilirsiniz müsaitlik durumuna göre. Saat 11 gibi başlıyorlar. Akşam 5 gibi bitiriyorlar. İlk hafta temel beden kalıbı çıkartmayla başlıyorlar. En sonunda kaban dikmeye varana kadar ilerliyorlar. Kışın çokça kaban dikiyorlar. Hatta bugün sordum. Biz yazın da mı kaban dikeceğiz dedim. O dedi ki yani cekette dikilebiliyor. İsteyen kapta dikiyor, isteyen kabanda dikiyor. Elbise, etek, bluz 4 hafta boyunca pratik olarak dikebiliyorsunuz Filiz Hoca önderliğinde. Aynı zamanda da makine kullanımını öğreniyorsunuz. Makinedeki bütün incelikleri öğrenmek için de güzel bir eğitim oluyor. Yani hiç makine bilmemeniz ya da hiç dikiş bilmemeniz açıkçası bu kursta pek önemli değil. Hiç önemli değil. Hepiniz çok bilen de aynı eğitimi alıyor. Az bilen de, hiç bilmeyen de. Hepsi aynı oranda bitiriyor ve gidiyor. Çok bilen eksiklerini tamamlıyor. Pratik kesimi öğreniyor. Çünkü biz detaylı çalışıyoruz. Yani ufak detaylara pratik olduğu için bizi detaylar kurtarıyor zaten. Ufak detaylara giriyoruz. Tamamen pratik. Evet, ben ilk manşeti diktim Reşit'e konuşurken. Şimdi diğerini yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, büzgüsünü çektim. Manşeti şöyle katladım. 2'ye. Evet, kumaşı fırfırlı dikmek için ayak takmak gerekiyor. Büzgü ayağı takmanız gerekiyor. Şöyle içine yerleştirdim. Dikiş kısmı tabii ki dikiş kısmına denk getiriyorum. Buraya bir iğne takıyorum. Kurslarımızın hepsi yüz yüze, online yok maalesef. Bütün dikiş kurslarımızla ilgili bütün detaylı bilgilerin hepsini bize DM'den ya da WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Arkadaşlarım size çok detaylı olarak dökümünü yollayacaklardır. Şu şekilde büzgülere dikkat ederek dikiyorum. Büzgü dikişinin altından dikiyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin. Dikiş dışarıda kalmasın. Sonra orayı overlocklayacaksın. Tabii. Tabii ki. Evet, büzgü ayağı taktı hocamız. Evet taktım. Şimdi fırfırı da büzgü yapacağım. O zaman da göstereceğim büzgü ayağını. Dikkat edelim. Koldaki büzgüm az olsun diye büzgü ayağını taktım. Adım genişliğini 3'e verdim. Tansiyon ayarımı da 3'e verdim arkadaşlar. Çünkü kumaş ince olduğunda çok büzüyor. Zaten opsiyonel ayakların neredeyse %90'ı ince kumaşlar içindir. 80 numara iğne dedim. Ben 9 numara 20-45 takıyorum. İsimler Singer'dir. hocam. Singer'dir o arkadaşlar. 90 Puff'ın iğnesi. O yüzden ben 90 dedim. Singer'inki evet 20-45 jarse iğnesi. Evet şöyle diktim. Hemen göstereyim. Hocamız paf için konuştu. Kolumda bakın çok güzel oldu. bu şekilde oldu.
Vallahi çok güzel oldu ha. Görüyorsunuz incecik. Şuraya da overlock'unu çekeceğim Kavun ben daha. kol hocam. Sonra kavun kol. Biraz benzedi sanki. Evet, büzgü ayağımı tekrar takıyorum Evet, arkadaşlar. ben şöyle yakınına geleyim. Büzgüyü taktı. Adım genişliğim 4'te. Tansiyon ayarım da 4'te. Çünkü az büzgü istiyorum. Çok büzgü istemiyorum. Alt fırfırımı çok büzgü yaptım. Orası Onu 9'du. 6'ya getirdim. Ha burası. Hayır 9 çok yapar çünkü çok ince benim Ha, kumaşım. pardon 6. Evet. Şimdi sen 4. Şimdi 4'te yapacağım. Bu çünkü bedenin büzgüsü olacak. Kolu Çok da üç büzgü yaptın. istemiyorum. Evet. Yani tansiyon ayarından büzgü sıklığını ayarlıyoruz arkadaşlar. Böyle altına kumaşını koyuyor. Çok da Aynen, kolay. aynen böyle. Fıtı fıtı dikiyor. Hiçbir şey yok yani. O kadar. Tansiyon numarası azaldıkça Büzgü azalır. büzgü azalıyor. Tansiyon numarası çoğaldıkça büzgü çoğalır. Evet, kumaş sitemizde var. Bakın. Yayınımızın başında nasıl alacağınızı da sitemizden gösterdim. Dilerseniz WhatsApp'tan DM'den yazabilirsiniz bize. Şöyle göstereyim. Kumaşımızın kodu KRK çift 0269. Web sitemizin araba bölümüne bu kodu yazarak sipariş verebilirsiniz ya da dilerseniz DM'den WhatsApp'tan yazın bize. Canlı yayında kullanılan kumaşı istiyorum deyin. Arkadaşlarım hemen yardımcı olacaklar. Üzgün hocam. Yavaş yapıyorum. Neden yavaş yapıyorum? Büzgü ince kumaş olduğu için arada altına çekiyor. Duruyorum. Kumaşımı düzeltip devam ediyorum. Güzel mi? Uğur formdasın bakıyorum tatilden sonra. Birden daha gittim. Sonuçta bayramda 9 gün yattın yani. Yani. Ben zaten Murat'la dün konuştum, artık 9 gün bayram tatili falan olmayacak. Ha. Bu ne Seneye ya? 40 gün Ne yapacağız ya? Bu 9 gün ne yapılır evde ya? Bir soru, büzgü yaparken kumaşın tersi veya düzünden makineye vermemiz fark eder mi? Düzünden yapıyorum ben. Sen Bakın, tercihen mi düzünden yapıyorsun? bakın. Arada Ha. böyle bir fark var. Görüyorsunuz. Düzünden yaptığımda büzgüler dışarıda kalıyor. Burada gördüğünüz gibi dışa veriyor. O yüzden tamam Evet. o zaman Düzünden yapalım. bu görünüm için dışından Evet. yapmak lazım. Şuradan da biraz fazlalık bırakıyorum. Hani az gelir. Makine diyorum. Kumaşın kodu başa tutturulan da var. KRK çift 0269. Hemen kumaş fırsatı yazısının başa tutturulanına bakarsanız görebileceksiniz. Şimdi ben bunu bedene yerleştirmeden önce şunu alıyorum. Pardon, bunu önce bedene yerleştirelim. Bedenimi alıyorum. Şöyle, zaten önü açık gördüğünüz gibi. Direkt büzgümü alıyorum. Az gelmeyeceğini umut ederekten. Büzgüdeki tek sıkıntı bu. Bazen az geliyor. Hocamız çekelim. Şöyle hemen göz kararı bir ölçüyorum. Büzgüyle ilgili çok fazla Reels videomuz var. Çok fazla YouTube videomuz var. Evet, gayet Şöyle bir Reels'larınıza yeterli. göz gezdirirseniz göreceksiniz. Başlığı da var zaten. Bedenimi aldım. Buraya yerleştirdim. Büzgüler bana bakarken dikiyorum arkadaşlar. Tabii büzgü ayağını çıkartıyorum. Dikiş ayağımı takıyorum. Ya da fırfırlı herhangi bir elbise dikiş videosunu gördüğünüzde orada da zaten büzgü detaylarını gösteriyoruzdur o Reels'ta. Evet. Büzgüler, Size bakacak. evet. Sana niye baksın ya? Senin ne yapsın büzgü? Büzgüyü dikerken elinizde bastırarak mı dikiyorsunuz? Evet. Şimdi onu göstereceğim. Kenarı çıkartayım. Maçta bu kadar kolay Evet. Adım genişliğini Singer'de nasıl tanımlarsınız? Adım genişliği. Arkadaşlar adım genişliği aynı. Ya Yayınımızı bir dakika, YouTube'da ben altını kaydediyoruz. bulamıyorum. Bir dakika ya. Nerede bu elbisenin altı? Orası. Arkadaşlar benim hep böyle karıştırma huylarım var. Zavallı öğrencilerim de alıştılar artık zaten bana. Azerbaycan'a selamlar, bayramınızı kutlamış. Evet, ucuna yerleştirdim. Büzgüler bana bakar vaziyette. Şöyle. Büzgüyü dikişinin üstünden mi? Evet. Bakın. Büzgülerimi hep düzeltiyorum.
Peki sana bir soru. Evet, bekliyorum. Sorum şudur, kaçırdım. Büzgü az gelirse çözümü nedir? Tekrar ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Doğru, sorunun cevabını ben de biliyordum. Sorunuzu kaçırmış olabilirim. Tekrar sorarsanız, çok fazla aynı anda soru gelince O yüzden kaçırabiliyorum. şunu söyleyeyim. Elbisenizi kestiniz ya da bluzinizi, tuniğinizi, kalan parçaları atmayın. Ta ki elbiseniz bitti. Aa tamam, artık benim elbisem hazır dediniz. Ondan sonra lütfen. Hocam ek olmuş olmuyor mu öyle? Ama zaten ekli bu. Zaten ekli yetmiyor ki. Tabii. Kumaşın eni yetmiyor zaten. Çünkü mesela bakın, ben alta 4 parça kestim. Büzgüsü çok olsun diye. Alta 4 parça kestim. Birbirine ekledim. Siz öyle istemezseniz ayrı ayrı keserek de büzgülerini yapıp yanlardan birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle kumaş israf etmek istemedim. Büzgü dikişleri sonra çekiliyor mu diye bir soru gelmiş. Hayır. Çünkü düz dikişte dikiyoruz biz. Gevşek dikip dikmiyoruz ki arkadaşlar. Büzgü ayağını taktığımız için direkt dikerek büzgü yapıyoruz. Bakın. Çekerseniz kopar. Tabii, direkt dikerek büzgü yapıyoruz biz. Sorunuza cevap verdim. Tek seferde yapanlar çok demek ki yetenekli hocam bunu. Neyi yavrum? Büzgüyü tamamen hani eş. Tek seferde yapmak ne demektir büzgü? Diyelim Yanlış bir şey kumaşa konuşuyorsun. Şöyle hani tam uyuyor ya. Ha, ya o santimle kesersen olur tabii ki. Biz şu anda 40-42 beden arası dikiyoruz. Öyle aslında genel bir sabit bir beden aralığımız yok dikiş dikerken. Bazen büyük beden çok fazla diktiğimiz oluyor. Evet, evet. Bazen 38 beden dikiyoruz. Bazen daha dar bedenler Ama dikebiliyoruz. bedene takılı kalmayın arkadaşlar. Zaten kendi beden ölçülerimizi alarak diktiğimiz için büzgü ayağı fiyatı, yanlış bilgi vermek istemem çünkü şu an aklımda değil. Kumaşfırsatı.com'a girdiğinizde isterseniz büzgü ayağı yazın arama bölümüne ya da dikiş makineleri katalogundan dikiş aksesuarlarına tıklayabilirsiniz. Ya da direkt bize DM'den, WhatsApp'tan yazıp büzgü ayağı linkini istiyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlarım size göndereceklerdir. Balon kol çok güzel oluyor demişler. Evet. Ne oluyor? Balon kol. Çok güzel Evet. olmuş. Güzel bir soru geldi bence. Astarlı diktiğimizde de astarda da büzgü yapmamız gerekiyor mu? Evet. Ve kumaşta aynı ölçüde mi olması gerekiyor? Evet. Kumaşa yaptığınız her şeyi astara da mı yapıyoruz? Ben mesela fisto elbisenin, arkamda gördüğünüz fisto elbise, cuma günü göreceksiniz. Evet, mesela bu hem O astarlı, astarlı hem ve de büzgülü. büzgü ayağı kullanılarak yapılmış. Ama ben mesela onun videosunu izleyin. büzgüsünü, astarı ve kumaşımdan biraz daha kısa. Ona göre büzgüsünü ayarladım. Onu da biliyorsun. Hayır, beli Reşit'im. Tamam. Ya bunun astarında büzgü yok ama. Bu düz böyle jipon gibi değil mi? Yok, belinde büzgü var. Belinde var. Belinde tabii, belinde. Tek parça astar koydum. Yani ekstra bütün parçalarını fırfır yapmıyorum zaten. O çok kabartır elbiseyi. Detayların hepsi cuma günü yayında. Görüyor musun? Ya çocuk haklı, o kadar uğraşıyor ama o videolarla. Doğru. Aynen. Yani seyredin lütfen. İzleyip beğenmenizi, Evet. yorum yapmanızı. Evet, bakın ilk parçamı diktim. Görüyorsunuz. Şimdi ikinci parçayı dikeceğim. Sizin sorunuzu göremedim. Tekrar da soru yazmadınız ama tekrar yazabilirseniz. Gerçekten kusura bakmayın, kaçırdım çünkü sizin sorunuzu, sadece soruma cevap yok galiba yazınızı görüyorum. Ondan önceki sorunuzu göremedim. Şimdi tekrar yazarsanız. Şimdi mesela işte soru soruyor bana. O anda bana bakıyor ben konuşurken. Ya da mesela Filiz Hoca cevap veriyorum ya. videoda bir yer, yani Evet. ona odaklanıp çekmem gereken bir yer olunca ona bakınca kaçırabiliyorum. Maalesef tabii. o zaman sorularınız hani kaçabiliyor. Şimdi ben bunu diktim. Overlock'unu da çektikten sonra sülfüresini yaptığım için mesela bunu üstten dikeceğim arkadaşlar. Kaykay büzgüde genişliği nasıl hesaplıyoruz? O ne demek? Neyi?
Anlayamam. Kat kat. Ha. Kat katmış. Arkadaşlar 2 katı. 2 katı olarak hesaplayın. Büzgü ne kadar çok herkesin ilgisini çeken bir konuymuş. Ben Ama bu sene çok moda Reşide. Her yer büzgülü elbiselerle dolu. Üstelik abiyelerde de aynı şekilde. Bakın üstüne bu şekilde yerleştiriyorum. Kolay gelsin hocam. PAF 260 diye makine var. Tek adımda ilik açmada sorun yaşıyor. İlk başlarken geri gidiyor tekrar, öne gelmiyor. Arkadan çektirmem gerekiyor. Düzgün olmuyor. Ne yapmalıyım? Ama onun belki sistemi öyledir. Yani makinenin sistemine göredir o. Öne geliyor, yarıdan başlıyor. Hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın. Mesela o öne geliyor, yarıdan dikişini atıyor, ondan sonra geriye gidiyor bildiğim kadarıyla. Yok öyle değil hocam. Makine yanlış yapıyor diyorsanız da onu teknik servise götürmeniz gerekiyor. Biz şu anda PAF 150S kullanıyoruz. Ama sanırım web sitemizde bu ürünümüzün stoğu tükendi. Onun yerine birkaç model üstü olan şuradaki sarı pasportumuz var. O indirimde. Onu söyleyebilirim. Onun dışında da size şey göstermek istiyorum. Şimdi kumaşfırsatı.com Instagram sayfasına girdiğinizde şöyle şuradaki Reels bölümüne geldiğinizde burada mesela bu fırfırlı çok güzel bir etek dikimi mesela. Bunu izleyebilirsiniz. Yine burada fırfırlı çok güzel tabii. Göster. Fırfırlı çok güzel bir küçük çocuk eteği diktik. Mesela bu resmimiz çok sevildi. Burada da farklı. Bakayım. Burada da kloş etek diktik. Bu tarz böyle dikiş videolarımızı izleyebilirsiniz. Bunun dışında zaten bakın hepsinin üzerinde başlıkları da yazıyor. Mesela ilik açma videomuz, büzgü ayağı, mesela büzgü ayağı ile ilgili büzgü ayağı kullanımını anlattığımız çok keyifli bir videomuz var. Buradan mesela rahatlıkla izleyebilirsiniz bütün detaylarını. Hani Reels'larda belki konuşmadan geçiyoruz, anlatmıyoruz bazılarında. Ama YouTube'daki videolarımızda Evet, orada çok daha detaylısı var. tamamen detaylı olarak her şeyi anlatıyoruz orada size. Biz bugün 40-42 beden için bir elbise dikiyoruz. Kısa bir elbise dikiyoruz. 2,5 metre kumaş kullandık. Mesela tesettür elbisesi olsaydı bu 3,5 metre olurdu. 3,5. Arkadaşlar büzgü olduğu için yarım metre fazla söyledim. 3-4 kat büzgü yapacaksanız da biraz daha fazla alın. Tamam, sorusu şuymuş. Ben çift dikiş yapıp ip çekip büzgü yapıyorum demiş Olabilir. izleyicimiz. Dikişe gidiyorum, dikiş makinesi önerisi lütfen demiş. PAF öneriyorum arkadaşlar. Bizim de şu anda PAF dediğim gibi pasport. O zaten en yüksek modellerinden biri. Çok PAF güzel makinelerine evler bakın, araştırın. Ekonominize hangisi, cebinize hangisi uyuyorsa alın. Pişman olmazsınız. Şöyle tekrardan göstereyim. Kumaşfırsatı.com'a girdiniz. Burada dikiş makinesi kategorisine tıkladığınızda PAF dikiş makineleri var. Buna tıklıyoruz. Burada PAF dikiş makineleri görebiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum pasport burada indirimli. Şurada da videolu ürün yazıyor ya. Buna tıkladığınızda çok detaylı Filiz Hoca'nın anlatımıyla videonun bütün detaylarını, makinenin bütün detaylarını inceleyebilirsiniz. O zaman zaten neden bu makineyi dediğini anlayacaksınız. YouTube kanalımız Kumaş Fırsatı. Ben kararsız kalanlara hep şunu öneriyorum. Bizim YouTube'da mekanik ve elektronik olmak üzere hem Singer hem PAF hemen hemen birçok modelin eğitim videosu var. Son çıkanların belki yoktur. Öyle söyleyeyim size. Bakın elektronikle mekanik arasındaki farkı görün. Yani yeni çıkan da onun gibi, onun takibi, onun devamı gibi düşünün zaten. Ona göre karar verin arkadaşlar. Büzgü ayağı sanayi tipinde de kullanılır mı? Sanayi tiplerinin ayrıdır. Voal iç gösterir mi? Bu gösterir. Gösterir. Genelde vualler daha ince kumaşlardır. Pamukturlar.
Terletmezler, bunaltmazlar. İçine bir jupon ya da astarla tercih edebilirsiniz. Tam böyle yazlık tiril tiril, efil efil Şimdi ben kumaşlar. hani dedim ya fistoyu astarlı diktim. Aynı yöntemi bu hallerde kullanabilirsiniz. Yani fisto elbisemizi seyredin. Astarlamayı ona göre vuallerinize yapın. İnce kumaşlarınızın hepsini de yapabilirsiniz. Hafta hızlandırma özelliği var mı diye bir soru gelmiş. Hayır. Makinalarımızın hepsi odur. Yavaşlama özelliği var. Evet. Mesela şu pasportta var. Şurada görmüş Tabii. olduğunuz bir... Hani daha Tam yavaş şuradaki çalışabiliyor. buton var ya. Onların demek istediği sanayi kullanan insanlar bizim makinalarımız onlara yavaş geliyor Reşide. ama o uçuyor. Yani açıkçası bizim makinalarımız asla ve asla öyle bir hıza ulaşmazlar. Puff'un overlock makinesi var mı? Var. Hatta şu. Belki bir gün teknoloji çok gelişir, öyle bir hız çıkartırlar. Ben istemem ama öyle bir hız. Çünkü biz özel ürünler dikiyoruz. Tekstil ürünleri dikmiyoruz. Yani böyle hani seriye bağlamıyoruz. Bakın minik 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 minik. Çoğumuz acemi, yeni öğreniyor. Zaten seri üretim yapan da kendine sanayi alıyor. Büzgü ayağı Singer 3342'ye uyar mı? Uyar. Tüm Singer makineleri içindir arkadaşlar. PAF'ın da büzgü ayağı tüm PAF makineleri içindir. Bizler Puff ve Singer dikiş makineleri satışı yapıyoruz. Singer ve Puff distribütörüyüz. Mağazamızda da burada gördüğünüz alanda makinalarımız var. Geldiğinizde de inceleyebileceğiniz. Bu arada Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfamın adı. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kurslarımız devam ediyor. Yaz tatiline girmedik. Bilginiz olsun. Temmuz, Ağustos'ta da açık yani devam ediyor. 3 yıldır devam ettiğimiz gibi. Belki arada ben bir hafta bir tatile giderim. O zaman bir ara veririz. Ay Uğur tatile gitmem lazım. Ne yapacağım ya? Şimdi sen gidince ben çok kıskanırım seni. Dersiz hocam sizde. İnşallah. Çalışmaktan gidemiyorum Uğur. Bu arada prova ve terzi mankenimiz ve metin mankeni satışımız var. Onların da hepsi kumaşfırsatı.com tuhafiye. Prova mankenleri kategorimizde. Şöyle isterseniz logolu, kendi logonuzu bize bildirirseniz kendi buradaki kumaş fırsatı logosuz olarak geleceksiniz. Ama siz eğer kendi logonuzu bastırmak isterseniz bir markanız varsa onun logosunu bize yollayarak istediğiniz şekilde basabiliyoruz. Şöyle bu şu andaki en pahalı olanlarımızdan biri. Çok güzel bir manken. Bunun dışında farklı manken tiplerimiz de var. Hepsi kumaşfırsatı.com'da mevcut. Demiş gibi izleyicimiz, alt giyimde kot, keten, eşofmanlar gibi ağ akmaları ile ilgili kurtarıcı videolarınız var mı yoksa çeker misiniz? Yok, böyle tadilatlarla ilgili videolarımız yok. Evet, şu an tam büzgünün üstünden çekiyor kişi. Evet. Üste çünkü görünecek. O yüzden. Büzgümü düzeltiyorum. Diktiğim yerden çekiyorum arkadaşlar. Tam denk geliyor. Bak evet, Hı ben hı, şöyle oradan bir göstereyim. gösterin. Gelir. Şöyle. O yüzden yavaş yavaş ilerliyorum. Evet, bedenlerimizin mankenlerimizin bedenleri mevcut. 48 beden mankenimiz de var, prova mankenimiz. Bize DM'den ya da WhatsApp'tan yazarsanız arkadaşlarım size linklerini atsınlar. Çok çeşitli mankenlerimiz var çünkü. Üstelik isterseniz adınızı da yazdırabiliyorsunuz aynen, mankenlere şuradaki lütfen. kumaş logosu gibi. Mesela Evet. ben kendim moda tasarım bir şeyle uğraşsam, şuraya markam yoksam, ben yine de Reşide yazdım. Benim mankenim üstüne niye Filiz yazmıyorsunuz o zaman? Ama benim mankenim yok ki. Murat'a söyleyelim hemen bana özel bir tane yaptırsın. Üzerine de adımı yazsın. Deniz Hanım şöyle bir soru sormuş ama bunu cevaplaması biraz zor olur. Ama ben yine de sorayım. Sor canım. Filiz Hoca'ya bir soru sorabilir miyim? Viskon kumaştan basenden fırfırlı etek nasıl kesip dikebilirim? Eskiden bu model etekler modaydı. Basenden fırfırlı etek yani basene kadar
Düz keseceksiniz, üstüne fırfır yerleştireceksiniz. Bence zor da değil ama. Paf makineye overlock ayağı oluyor mu? Ne, pardon? Paf makinalara overlock ayağı oluyor mu? Yok. Olmuyor. Evet arkadaşlar. Elbisemin fırfırlarını yaptım. Görüyorsunuz. Ay şurada dikişten kaçmış. İnanamıyorum kendime. Ne yapmış? Dikişten kaçmış. Üstten diktim ya. Ha. Neyse ben onu sonra düzeltirim. Şimdi Arkaya denk uğraşmayacağım gelecek onunla. sanırım zaten. Şimdi arkadaşlar. Bedeni Bedeni, patlı. bedeni alıyorum. Şöyle ortalıyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde. Evet. Arka ortayı buluyorum. Evet, YouTube'a yüklenecek. Bir yemi kesmiştim zaten görüyorsunuz. İkiye dikmiştim. Şu fazlalığını hemen kesip atıyorum. İkiye katlıyorum. Dikişim arka ortaya denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve biyemi boydan boya dikiyorum. Biyeyi mutlaka lütfen birkaç iğneyle tutturun. Esneme yapmasın. Damla Hanım kolay gelsin. Sınavınızda başarılar dileriz. Evet arkadaşlar, tabii ki ben bunun yakasını düz kestim. Çok pardon. Hemen yakayı şöyle alıyorum. Uğur büyük makası verir misin? Siyah makası. Şöyle hani düz kestim ya burayı ben. Şimdi biyemi dönebilmek için hafif ovallik vereceğim. Benimki bayağı bir açık olacak. Şöyle şuradan hafifçe bir ovallik veriyorum. Böyle ineceğim aşağıya doğru. Evet. Siz önce önünü sonra yakasını da yapabilirsiniz. Boydan boya inmek zorunda değilsiniz. Ben boydan boya düşündüğüm için evet dediğim gibi şuradan birkaç iğne takın. Aşağıya kadar arkadaşlar. Bunlar esneme yaptığı için o yüzden iğneleyin diyorum. Yani iki parçayı da özellikle biyeyi çekmeden dikmeye çalışıyoruz. Şöyle ucuna veriyorum. Ve bir ayak boyu mesafeyle dikiyorum. Bir yerde tela yok. Yok tabii ki. Yani ben dökümlü bir elbise yapıyorum. Teleyi özellikle tercih etmedim. Kumaş pamuklu mu? Evet, Ama pamuklu. siz tela kullanabilirsiniz. Standart yukarıdan aşağı bel ölçüsü nedir hocam? Yani herkesin bel düşüklüğü ayrıdır ama. Yani bel düşüklüğünüzü verin. Bunlar için de lütfen YouTube'da videolarımız var. Onları seyredin. Reels'larımız da var, videoları, Evet. YouTube videolarımız da var. Çok detaylı nasıl ölçü alacağınızı gösteren. Mayo için kumaşlar singerle kaç numara iğne ile dikilir? Mayo için kaç numara iğne kullanmak 7 veya gerekir? 8. Tansiyon ayarı ne olmalıdır? İp alttan bollaşmayacak şekilde gevşetelim. Yani alt ipliğimiz bozulmayana kadar gevşetelim.
Hangi iplik kullanılır? Oltalı numara. Normal, tabii ki, 20, 120 uygun. Evet. Bizim sattığımız. Normal düz dikiş ipi kullanacağız arkadaşlar. Muz iplikleri bizim makinalarımız çekmiyor. Overlocklarımız da dahil. Hocam ben sizi yeni keşfettim. Kolay gelsin demiş bile. Teşekkür Umur Bey. ederiz. Sivas'tan bir müşterimiz gelmişti. Alışverişe gelmiş yani İstanbul'da. Ben de sizi seyrediyorum dedi. Peki dikiyor musunuz dedim. Maalesef çalışıyorum ama dikemiyorum dedi. Ama bilgiyi biriktiriyorum dedi. O da çok İyi, ne güzeldi. güzel. Ben gibi hocam. O da çok güzeldi. Ben de sizi izliyorum. Ya sen baban diktiği halde dikmeyen bir adamsın. Ben sana hiçbir şey diyemiyorum artık. Evet. Tabii ki bunun overlock'unu çekeceğiz. Sülfilesini çekeceğiz overlock'umuz yoksa. Ama tabii ben onu yayından sonra çekeceğim. Yayından sonra son halini bitirmiş olarak Uğur yayınlayacak size. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle. Buradan birleştiriyorum. Bakın ben önlerini dikiyorum her zaman. Biyeyi çekmeden dikti. Evet. Değil mi? Evet. Şöyle bakın. Şurada dikkat etmem gereken şu dikişlerin Denk gelmez. denk gelmesi. Hemen buraya bir iğne takıyorum. Fırfırlar denk gelecek. Evet. Bir tane de buraya iğne takıyorum. Evet, yaka kısmına geldiğimizde Ne kadar açık istiyorsan. evet. Şöyle 20 santim benim karışım. Şuradan ben şu kadar bir açıklık istiyorum. İstediğiniz kadar kapatabilirsiniz. Hemen buraya da bir iğne takıp önünü boydan boya dikiyorum arkadaşlar. Ve bitti. Bitti. Overlock'u Overlockları sonra sonra çekeceğim. çekecek. Yayını hani daha fazla uzatmayalım diye. Aynen bu şekilde ön kısmını düğmeyle de yapabiliriz. Değil mi? Tabii tabii ki. İlik açıp düğmeyle de yapabiliriz. Kesinlikle. Tercih sizin. Hocam Janome dikiş makinesinde kaç numara iplik kullanılır demiş. Arkadaşlar başka makine markalarından bahsetmiyoruz. Tüm Singer ve Pal. makinalara aynı numaralı iplik kullanılıyor. Yani 120. Çünkü biz Singer PAF satış bayisiyiz. Yine kıramadınız. Yani Yine kıramadınız. ya evet ama yani hani tamam mesajlarda sorduğunuzda cevap veriyoruz ama yayında olmuyor arkadaşlar. Sülfile Etik ayarı değil. kaç? Etik değil. Sülfile ile ilgili onlarca videomuz var. Reels'ımız var. Biliyorsunuz. Kumaşı alttan dikiyorsun zannettim biliyor musun? Evet ben de ona bakıyorum. Kumaşımız şu anda indirimde %50 indirimde Ya. 47,5 lira. Gerçekten çok ucuzmuş. KRK çift 0269. Ya bu aralar elbiselere bakıyorum. Böyle mağazaları falan geziyorum Reşide. Ya bu kalitede kumaşların Gerçekten çok iyi. Şu aynı anda elbiseler yani. Sonuçta elbiselerin de hepsi aynı model zaten. İnanılmaz pahalı. kumaşımı kestin. Ya tebrik ediyorum. Nereye kestin? Olsun düzgün orayı kesildi bir şey olmaz.
Arkadaşlar altını da hemen şöyle kıvıracağım. Bir tık incecik kıvıracağım. Ve bitti. Yayından sonra ben bunu tamamlayacağım. Uğur resmini öyle çekecek. Tamam, şimdi hadi giyindirelim. Hemen giydirelim. Çok merak ediyorum nasıl duracağını. Bu arada biz zaman kaybı olmasın diye hiçbir yayınımızda yani canlı yayınımızda YouTube'da yapıyoruz ama canlı yayınımızda yapmıyoruz. Ütü yapmıyoruz. Ama tabii siz yaparken Lütfen ütüyü ütüleyerek lütfen çalışırsanız çok daha düzgün çıkar. Hani biz öyle 2 saatlik bir canlı yayın şansımız yok. Var ama yapmak istemiyoruz. Çok uzun sürüyor. Sizler de rahat edemiyorsunuz. Böylesi daha iyi. Sana bir soru. 60 beden giyen biri için bu kumaştan kaç metre Of, gider? çok güzel oldu ya. 4, 5. Vallahi çok güzel oldu ha. Evet. İplerin sallanıyor tabii, overlockları Evet, çekiyor. evet. Düzelteceğim arkadaşlar. Resmini öyle çekeceğiz. Kolları bakın. Görüyorsunuz. Tabii yırtmaçta bıraktım ben. Yırtmaçsız giyemem. Evet. Ve elbisem hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadan da göstereyim. Rengi de çok yakıştı. Vallahi kumaşımız çok güzel. Dediğim gibi kumaşımızı kumaşmasat.com'dan alabilirsiniz. İsterseniz bize DM'den, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kumaşımız şu anda çok güzel bir indirimde. Yani şimdi bununla kır düğününe gidilmez mi? Kıra da gidilir. Ya ama rengi beyaz, düğüne biraz olmayabilir Kıra belki. da Ama gidilir, desenli. kırası da gidilir hocam. Canım gelin başka renk giysin. Ne yapalım yani? Arkadaşlar Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfamın adı. Atölyelerimiz, kurslarımız devam ediyor. Yaz kış bizim için fark etmiyor. Biz eğitimden vazgeçmiyoruz ve ara vermiyoruz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Lütfen detaylı bilgiyi DM'den alın. Benim Instagram sayfamdan benden de bilgi alabilirsiniz. Haftaya ne dikeceğiz? Haftaya ne dikeceğiz? Ne dikeceğiz biz haftaya işte? Onu konuşacağız, daha belli değil. Daha belli değilmiş. Onu konuşacakmışız. Evet, tatilden yeni çıktık ya. O 9 günlük aradan. Tatil de demeyeyim. Hala kendimizi adapte edemedik işlerimize. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.